Bu dersimizde kondansatörleri yalnızca devre sembolü olarak değil, malzeme bilimi açısından da inceleyeceğiz. Ekranda farklı boyutlarda kondansatörler görüyorsunuz. Küçük seramik elemanlardan büyük elektrolitik kondansatörlere kadar aynı temel fikir geçerlidir. İki iletken yüzey, aralarında bir yalıtkan malzeme ve bu yalıtkan içinde oluşan elektrik alan. Bir kondansatörü dirençten ayıran en temel özellik, enerjiyi ısı olarak harcamak yerine elektrik alan biçiminde depolayabilmesidir. Bu yüzden güç kaynaklarında filtreleme, işaret devrelerinde kuplaj, dijital kartlarda besleme hattı kararlılığı, reaktif güç kontrolü ve enerji tamponlama gibi çok farklı uygulamalarda karşımıza çıkar. Bu sunumda önce kapasitenin fiziksel anlamını kuracağız, sonra zaman ve frekans alanındaki davranışı göreceğiz. Ardından seri paralel bağlantı, kod okuma, dielektrik tipleri, kutuplu kutupsuz ayrımı ve pratik seçim kurallarına geçeceğiz. Bu temel bakışla başlayalım. Kondansatörün devredeki davranışını belirleyen şey, aradaki dielektrik malzemenin elektrik alanla nasıl etkileştiğidir. Bu slide dersin yol haritasını gösteriyor. İlk hedefimiz kapasite kavramını ezber bir formül olmaktan çıkarıp fiziksel olarak anlamak olacak. Kondansatörün yük, depolama yeteneği, iletken plaka alanı, plakalar arası uzaklık ve aradaki dielektriğin bağıl, yalıtkanlık katsayısı ile değişir. İkinci hedefimiz devre davranışı. Kondansatör, sabit doğru akım koşullarında bir süre sonra akımı keser ancak gerilim değiştiğinde akım geçirir. Bu cümle hem dolma boşalma eğrilerinin hem de alternatif akımdaki kapasitif reaktansın temelidir. Üçüncü hedefimiz malzeme ve teknoloji karşılaştırması. Seramik, film, mika, elektrolitik, tantalum ve süper kondansatörler aynı devre elemanı ailesinin üyeleri olsa da tolerans, sıcaklık kararlılığı, kaçak akım, ESR ve çalışma gerilimi bakımından farklı davranırlar. Son hedefimiz de pratik seçim. Üzerinde 103 yazan bir eleman kaç nanofarad eder? Kutuplu kondansatör ters bağlanırsa neden tehlikelidir? Güç kaynağı filtresi için hangi özelliklere bakılmalıdır? Bu hedeflerle şimdi en temel tanımdan başlayalım. Kondansatörü en basit haliyle iki iletken plaka ve bu plakalar arasındaki yalıtkan malzeme olarak düşünebiliriz. Sol taraftaki çizimde bir plakanın pozitif, diğer plakanın negatif yüklendiğini görüyorsunuz. Plakalar birbirine temas etmez. Arada dielektrik dediğimiz yalıtkan ortam bulunur. Bu yalıtkan doğrudan elektron geçişini engeller fakat elektrik alanın oluşmasına izin verir. İşte depolanan enerji bu elektrik alanın içinde tutulur. Burada görülen ilk temel ifade C eşittir Q bölü V şeklindedir. Türkçe okuyacak olursak kapasite C, depolanan yük Q'nun uygulanan gerilim V'ye oranıdır. Yani aynı gerilim altında daha fazla yük depolayabilen elemanın kapasitesi daha büyüktür. İkinci ifade ise enerji denklemidir. Eşittir 1 bölü 2 çarpı C çarpı V kare. Bu ifade bize gerilim arttıkça depolanan enerjinin karesel olarak arttığını gösterir. Bu nedenle yüksek gerilimli kondansatörlerde güvenlik kritik bir konudur. Şimdi bu yapıyı biraz daha malzeme seviyesine indirelim ve dielektriğin neden bu kadar belirleyici olduğunu görelim. Kondansatörlerde aradaki yalıtkan sadece boşluk dolduran bir malzeme değildir. Çoğu zaman elemanın performansını belirleyen asıl katmandır. Soldaki çizimde elektrik alanın yönünü ve dielektrik içerisindeki kutuplaşmayı görüyorsunuz. Dışarıdan gerilim uygulandığında malzemedeki bağlı yükler çok küçük, ölçekte yer değiştirir veya yönlenir. Bu kutuplaşma plakalarda daha fazla yükün depolanabilmesine imkan verir. Bu etki bağıl dielektrik katsayısı. Yani epsilon alt eri ile ifade edilir. Epsilon, alt eğer ne kadar yüksekse aynı geometri ile elde edilebilen kapasite o kadar büyür. Fakat tek kriter bu değildir. Dielektrik dayanımı, malzemenin bozulmadan taşıyabileceği maksimum elektrik alanı belirler. Eğer bu sınır aşılırsa yalıtkan delinmesi meydana gelir ve kondansatör kalıcı şekilde zarar görebilir. Bir diğer konu dielektrik kayıptır. Gerçek malzemeler ideal yalıtkan değildir ve özellikle yüksek frekansta enerji kaybı oluşturabilir. Son olarak sıcaklık, uygulanan DC gerilim ve yaşlanma etkileri kapasite değerini değiştirebilir. Bu yüzden katalogda sadece mikrofarad değerine bakmak hiçbir zaman yeterli değildir. Şimdi bu malzeme etkilerini kapasite formülünde nasıl gördüğümüzü inceleyelim. Bu slaytta kapasiteyi belirleyen 3 fiziksel parametreyi bir araya getiriyoruz. Paralel plakalı ideal modele göre kapasite C eşittir epsilon 0 çarpı epsilon
alt R çarpı A bölü D şeklindedir. Bunu sözlü olarak açalım. C yani kapasite. Boşluğun dielektrik sabiti epsilon 0, malzemenin bağıl dielektrik katsayısı epsilon, alt R ve plaka alanı A ile doğru orantılıdır. Plakalar arası uzaklık D ile ters orantılıdır. Alan büyürse daha fazla yük depolanabilir. Aralık küçülürse plakalar arasındaki elektriksel etkileşim artar ve kapasite yükselir. Fakat aralık küçüldüğünde dielektrik delinmesi riski de artar. Yani pratik tasarımda kapasite ile dayanma gerilimi arasında bir denge vardır. Malzeme seçimi de aynı şekilde önemlidir. Yüksek epsilon alt R değerine sahip seramikler küçük hacimde yüksek kapasite sağlayabilir. Fakat sıcaklık ve gerilim kararlılığı her zaman ideal olmayabilir. Birimlere de dikkat edelim. Bir farad pratik elektronik için çok büyük bir değerdir. Bu nedenle mikrofarad, nanofarad ve pikofarad kullanırız. Şimdi bu birimlerin pratikte nasıl okunduğuna, yani kondansatör üzerindeki kodlara geçelim. Kondansatör seçerken ilk karşılaştığımız pratik konu değer okumasıdır. Özellikle küçük seramik ve film kondansatörlerde değer doğrudan mikrofarad olarak yazılmayabilir. 3 haneli kodlarda ilk 2 rakam anlamlı basamak, 3. rakam ise pikofarad cinsinden eklenecek sıfır sayısıdır. Örneğin 103 kodunu okuyalım. 10 sayısının yanına 3 sıfır ekliyoruz. Bu 10.000 pikofarad eder. 10.000 pikofarad da 10 nanofarad demektir. 104 için 10 ve 4 sıfır düşünürüz. 100.000 pikofarad yani 100 nanofarad elde edilir. 472 kodunda 47 ve 2 sıfır vardır. Bu 4700 pikofarad yani 4,7 nanofarad eder. Bazı elemanlarda 5, 6 gibi gösterimler görürüz. Burada N harfi nanofarad birimini ve aynı zamanda ondalık konumunu gösterir. 5N6 ifadesi 5,6 nanofarad anlamına gelir. Tolerans harfleri de önemlidir. Ja genellikle artı eksi %5, K artı eksi %10, M artı eksi %20 tolerans anlamına gelir. Fakat burada durmuyoruz. Çalışma gerilimi, sıcaklık sınıfı ve kutup bilgisi de mutlaka kontrol edilmelidir. Şimdi kod okumadan devre davranışına geçelim ve kondansatörün zaman alanında nasıl akım çektiğini görelim. Kondansatörün devredeki davranışını anlamak için en önemli denklem burada. I alt G eşittir C çarpı dI alt G bölü dt. Bunu Türkçe olarak okuyalım. Kondansatör akımı I alt G, kapasite G ile kondansatör geriliminin zamana göre türevinin çarpımına eşittir. Bu ifade çok güçlü bir sezgi verir. Eğer kondansatör uçlarındaki gerilim değişmiyorsa dV alt C bölü dt sıfırdır. Dolayısıyla ideal kondansatörden akım akmaz. Bu yüzden kondansatör yeterince uzun süre sonra doğru akımda açık devre gibi davranır deriz. Ama gerilim değişiyorsa, özellikle hızlı değişiyorsa kondansatör akım çeker veya akım verir. Sağ üstteki basamak giriş düşüncesi bunu anlatıyor. Kaynak gerilimi bir anda değişmek ister. Fakat kondansatör gerilimi aniden sıçrayamaz. Bunun yerine aşağıdaki grafikte gördüğümüz gibi gerilim yumuşak bir eğriyle yeni değere yaklaşır. Bu yüzden kondansatörleri geçici rejim elemanı olarak düşünmek çok önemlidir. Devre açıldığı veya kapandığı anda davranış farklıdır. Uzun süre sonra davranış farklıdır. Bu farkı en net RC dolma ve boşalma eğrilerinde göreceğiz. Şimdi RC dolma davranışını inceliyoruz. Devrede bir direnç ve kondansatör seri bağlı olsun ve anahtarı kapattığımızda kaynak gerilimi uygulansın. Başlangıç anında kondansatör boşsa uçlarındaki gerilim sıfıra yakındır. Bu durumda kondansatör gerilimini bir anda değiştiremediği için devrede başlangıç akımı yüksektir. Zaman geçtikçe kondansatör yük depolar, uçlarındaki gerilim yükselir ve direnç üzerindeki gerilim azalır. Bu nedenle akım da azalır. Grafikte V alt C geriliminin kaynak gerilimine üstel biçimde yaklaştığını görüyorsunuz. Zaman sabiti tau eşittir R çarpı C şeklindedir. Bunu sözde okuyalım. Tau, direnç R ile kapasite C'nin çarpımına eşittir. 1 tau, sonunda kondansatör gerilimi son değerinin yaklaşık %63,2'sine ulaşır. 5 tau civarında ise pratik olarak dolmuş kabul edilir. Buradaki kritik nokta şudur. Büyük R veya büyük C daha yavaş dolma demektir. Bu prensip zamanlayıcı devrelerde, açılış gecikmelerinde, filtrelerde ve ölçüm sistemlerinde karşımıza çıkar. Şimdi aynı devrenin ters sürecine, yani kondansatörün boşalmasına bakalım. Boşalma süreci, dolmanın tersidir ama aynı zaman sabitiyle yönetilir. Başlangıçta kondansatör üzerinde V0 diyebileceğimiz bir ilk gerilim olduğunu düşünelim. Devre bir direnç üzerinden kapatıldığında, kondansatör depoladığı enerjiyi direnç üzerinde harcar ve gerilimi zamanla azalır. Denklem V,
alt C parantez T parantez eşittir V 0 çarpı E üzeri eksi T bölü tau şeklindedir. Burada tau yine R çarpı C'dir. Grafikte bir tau anında gerilimin başlangıç değerinin yaklaşık %36,8'ine düştüğünü görüyorsunuz. 5 tau sonunda gerilim pratikte çok küçük hale gelir fakat matematiksel olarak tam sıfır olmaz. Bu ayrım özellikle yüksek kapasiteli veya yüksek gerilimli kondansatörlerde güvenlik açısından önemlidir. Güç kaynaklarında büyük elektrolitik kondansatörler fiş çekildikten sonra bile bir süre tehlikeli gerilim taşıyabilir. Bu nedenle servis ve laboratuvar ortamında kondansatörü kısa devre etmek yerine uygun bir deşarj direnciyle güvenli şekilde boşaltmak gerekir. Zaman alanındaki bu davranışı anladık. Şimdi aynı elemanın alternatif akımdaki yani frekans alanındaki karşılığına geçelim. Frekans alanında kondansatörü anlamak için kapasitif reaktans kavramını kullanırız. Ekrandaki temel formül x alt c eşittir 1 bölü 2 pi çarpı f çarpı c şeklindedir. Burada f frekans, c kapasitedir. Bu formül bize çok net bir sonuç verir. Frekans arttıkça x alt c azalır. Kapasite büyüdükçe de x alt c azalır. Yani kondansatör düşük frekansta akıma daha fazla zorluk gösterir, yüksek frekansta ise daha kolay yol sağlar. Doğru akım için frekansı sıfır gibi düşünebiliriz. Bu durumda payda sıfıra gider ve reaktans çok büyük olur. Bu yüzden ideal kondansatör DC'yi uzun süre sonra engeller deriz. Karmaşık empedans ifadesi de Z alt Z eşittir 1 bölü J omega T şeklindedir. Omega 2 pi F demektir. Bu ifade faz bilgisini de içerir. Sinüzoidal durumda kondansatör akımı gerilimden öndedir. Pratik uygulamaya bakarsak, bu özellik kuplaj kondansatörlerinde DC bileşeni engellemek, bypass kondansatörlerinde yüksek frekanslı gürültüyü toprağa taşımak ve filtre devrelerinde frekansa bağlı seçim yapmak için kullanılır. Şimdi kondansatörleri birbirine bağladığımızda eşdeğer kapasitenin nasıl değiştiğini görelim. Seri bağlı kondansatörlerde dikkat edilmesi gereken temel nokta her kondansatörde yükün aynı olmasıdır. Soldaki devrede 3 kondansatör art arda bağlanmış durumda. Aynı yük taşındığı için toplam gerilim kondansatörlerin uç gerilimlerinin toplamı olur. Eşdeğer kapasite formülü dirençlerdeki seri formülün tersine benzer. 1 bölü C eşdeğer eşittir 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 artı 1 bölü C3. Bu formülün önemli sonucu şudur. Seri bağlandığında eşdeğer kapasite en küçük kapasiteden bile küçük olur. Peki neden seri bağlama yapılır? Bazen daha yüksek toplam çalışma gerilimi elde etmek için. Örneğin iki aynı kondansatör seri bağlanırsa ideal olarak her biri gerilimin yarısını taşır ve toplam dayanım artar. Fakat gerçek kondansatörler aynı değildir. Kaçak akımları ve toleransları farklı olabilir. Bu nedenle gerilim paylaşımı her zaman eşit gerçekleşmez. Yüksek gerilimli uygulamalarda dengeleme dirençleri kullanmak gerekebilir. Kısaca seri bağlantı bize gerilim avantajı verebilir. Fakat kapasiteyi düşürür ve güvenlik açısından dikkat ister. Şimdi bunun tersine paralel bağlantıya bakalım. Paralel bağlı kondansatörlerde durum daha sezgiseldir. Bütün kondansatörlerin uçları aynı iki düğme bağlıdır. Dolayısıyla hepsinin uç gerilimi aynıdır. Toplam yük ise her kondansatörde depolanan yüklerin toplamıdır. Bu nedenle eşdeğer kapasite C eşdeğer eşittir C1 artı C2 artı C3 şeklinde yazılır. Yani paralel bağlama kapasiteyi artırır. Pratikte bu bağlantının çok önemli bir kullanımı vardır. Farklı teknolojileri birlikte kullanarak geniş frekans aralığında iyi filtreleme elde etmek. Büyük bir elektrolitik kondansatör düşük frekanslı dalgalanmalara karşı enerji tamponu sağlar, fakat yüksek frekansta ESR ve ESL nedeniyle etkisi sınırlanabilir. Küçük seramik kondansatör ise yüksek frekanslı gürültüleri daha iyi bastırabilir. Bu nedenle dijital kartlarda besleme hattına hem büyük değerli bir bulk kondansatör hem de entegreye çok yakın küçük seramik bypass kondansatörü yerleştirilir. Bu paralel strateji tek bir kondansatörün her işi mükemmel yapamayacağını kabul eden pratik bir mühendislik çözümüdür. Şimdi bağlantı hesabından çıkıp kondansatörün gerilim sınırına ve güvenlik davranışına geçelim. Kondansatörlerde çalışma gerilimi en az kapasite değeri kadar önemlidir. Plakalar arasında gerilim uygulandığında dielektrik içinde elektrik alanı oluşur. Basit modelde alan yaklaşık V bölü D şeklinde düşünülebilir. Yani gerilim arttıkça veya plaka aralığı küçüldükçe dielektrik üzerindeki stres artar. Üretici tarafından belirtilen çalışma gerilimi, elemanın sürekli olarak güvenli çalışabileceği sınırı ifade eder. Pratik tasarımda çoğu zaman derating kullanılır. Yani kondansatörü tam sınırda değil, daha düşük gerilimde çalıştırırız.
Böylece sıcaklık, dalgalanma akımı, yaşlanma ve tolerans etkilerine karşı güvenlik payı bırakırız. Kutuplu kondansatörlerde ayrı bir risk vardır. Alüminyum, elektrolitik ve tantalum kondansatörler doğru polarite ile kullanılmalıdır. Ters bağlama kaçak akımı artırabilir, ısınmaya ve hatta patlamaya yol açabilir. Ayrıca büyük kondansatörler enerji depolar. E = 1 bölü 2 CV kare ilişkisi nedeniyle yüksek gerilimdeki bir kondansatör besleme kapatıldıktan sonra bile tehlikeli olabilir. Şimdi güvenlik parametrelerinden sonra değer kararlılığını belirleyen tolerans ve sıcaklık etkilerine geçelim. Kondansatör üzerinde yazan değer nominal değerdir. Devrenin gerçek çalışma koşullarında gördüğü değer bundan farklı olabilir. Tolerans, üretimden kaynaklanan başlangıç aralığını ifade eder. Örneğin, J kodu çoğunlukla artı eksi %5, K artı eksi %10, M artı eksi %20 anlamına gelir. Elektrolitik kondansatörlerde geniş toleranslar normaldir. Çünkü bu elemanlar genellikle hassas zamanlama için değil, enerji depolama ve filtreleme için seçilir. Ancak bir osilatörde veya hassas filtrede kapasite değeri doğrudan frekans belirliyorsa, tolerans çok kritik hale gelir. Sıcaklık da değeri etkileyebilir. Bazı dielektrikler sıcaklıkla oldukça kararlı kalırken bazıları ciddi değişim gösterir. Ayrıca özellikle yüksek kapasite yoğunluklu seramiklerde DC-base etkisi önemlidir. Kondansatöre DC, gerilim uygulandığında efektif kapasite düşebilir. Yaşlanma da bazı malzemelerde kapasite değerini zaman içinde değiştirir. Bu yüzden mühendislikte yalnızca üzerinde yazan sayıya bakmak yerine tolerans, sıcaklık katsayısı, çalışma gerilimi ve dielektrik sınıfı birlikte değerlendirilir. Şimdi gerçek kondansatörün ideal modelden başka hangi parazit bileşenlere sahip olduğunu inceleyelim. İdeal kondansatör modeli temel kavramları anlamak için çok kullanışlıdır. Fakat gerçek elemanlar bu kadar basit değildir. Soldaki eşdeğer modelde ideal kapasitenin yanında Acer, SLE ve kaçak yolu görüyorsunuz. Acer, eşdeğer seri dirençtir. Kondansatörden dalgalı akım geçtiğinde bu direnç üzerinde I kare R türü güç kaybı oluşur ve eleman ısınır. Bu nedenle güç kaynaklarında ripple current yani dalgalanma akımı değeri önemlidir. Eğsel, eşdeğer seri endüktanstır. Bacaklar, iç yapı ve paket geometrisi yüksek frekansta endüktif davranış oluşturur. Bu yüzden büyük elektrolitik kondansatör yüksek frekansta iyi bir kısa devre gibi davranmayabilir. Kaçak akım ise dielektriğin mükemmel yalıtkan olmamasından kaynaklanır. Düşük güç, zamanlama veya enerji tutma devrelerinde kaçak akım sonucu gerilim zamanla düşebilir. Dielektrik absorpsiyon ise kondansatörü boşalttıktan sonra küçük bir gerilimin geri gelmesi gibi davranışlarla kendini gösterebilir. Bu etkiler bize şunu söyler: İki kondansatörün üzerinde aynı kapasite yazsa bile devrede aynı performansı göstermeyebilir. Şimdi teknolojilere geçerek bu farkların nereden geldiğini sınıflandıralım. Kondansatör ailesi çok geniştir ve bu genişlik doğrudan dielektrik malzemeden gelir. Sol ve orta görsellerde küçük ve büyük kondansatörlerin fiziksel ölçek farkını görüyorsunuz. Aynı, devre sembolüyle gösterilseler bile kullanım amaçları farklı olabilir. Seramik kondansatörler çok küçük paketlerde üretilebilir ve yüksek frekanslı bypass uygulamalarında yaygındır. Film kondansatörler daha büyük olabilir ama düşük kayıp ve iyi kararlılık sunar. Bu yüzden sinyal yollarında, hassas filtrelerde ve bazı güç uygulamalarında tercih edilir. Elektrolitik kondansatörler yüksek kapasite yoğunluğu sağlar. Güç kaynaklarında filtreleme için çok kullanılırlar fakat kutupludurlar, ESR'a ve ömür konuları önemlidir. Tantalum kondansatörler daha kompakt ve belirli koşullarda daha kararlı olabilir. Fakat ters gerilim ve ani akım darbelerine karşı dikkat gerektirir. Süper kondansatörler ise Farad mertebesinde çok büyük kapasite değerleri sunar. Enerji tamponlama ve kısa süreli yedekleme gibi alanlarda kullanılır. Bu harita bize şunu hatırlatır: doğru seçim, nominal kapasiteyi değil uygulamanın ihtiyacını okumakla başlar. Şimdi önce seramik ve mika gibi küçük değerli ama yüksek frekans açısından güçlü türlere bakalım. Seramik kondansatörler günümüz elektroniklerinde en yaygın pasif elemanlardan biridir. Çok katmanlı seramik kondansatörlerde metal elektrotlar ve seramik dielektrik tabakaları ardışık olarak yerleştirilir. Böylece küçük hacimde ciddi kapasite değerleri elde edilebilir. Özellikle dijital devrelerde entegre devrelerin besleme pinlerine çok yakın yerleştirilen 100 nanofarad civarındaki seramik kondansatörler, anahtarlama anlarında oluşan yüksek frekanslı akım darbelerini yerel olarak karşılar. Bununla birlikte seramik kondansatörlerin hepsi aynı değildir. Bazı seramik sınıfları çok kararlıdır ve hassas devrelerde kullanılabilir. Bazıları ise sıcaklık ve DC bias altında kapasite kaybı gösterebilir. Bu yüzden teknik veri sayfasındaki dielektrik sınıfı önemlidir. Mika, kondansatörler ise daha eski ama değerli bir teknolojidir.
Mika, düşük kayıp ve iyi kararlılık sağlayabildiği için radyo frekansı ve hassas yüksek frekans devrelerinde tercih edilebilir. Buradaki ana mesaj şudur: seramik ailesi küçük ve hızlıdır. Fakat kararlılık gerektiren durumlarda dielektrik sınıfı mutlaka kontrol edilmelidir. Şimdi daha kararlı ama genellikle daha büyük, fiziksel hacim isteyen film ve benzeri dielektriklere geçelim. Film, cam, mika, hava ve vakum gibi dielektriklere sahip kondansatörler genellikle kararlılık, düşük kayıp veya yüksek gerilim gereksinimi olan uygulamalarda öne çıkar. Film, kondansatörlerde polyester, polipropilen gibi polimer tabakalar kullanılır. Bunlar kutupsuz oldukları için aksi sinyal yollarında ve filtre devrelerinde kullanışlıdır. Düşük dielektrik kayıp, özellikle ses ve hassas analog devrelerde avantaj sağlar. Kağıtlı kondansatörler tarihsel olarak önemlidir. Yağ emdirilmiş kağıt ve metal folyo yapıları eski radyo ve güç uygulamalarında görülür. Fakat modern tasarımlarda büyük ölçüde yerlerini daha güvenilir teknolojilere bırakmışlardır. Cam ve mika gibi dielektrikler yüksek kararlılık ve güvenilirlik sağlayabilir. Maliyetleri ve uygulama alanları daha özeldir. Havalı ve vakumlu kondansatörler ise özellikle radyo frekansı ayarlama ve yüksek gerilim alanlarında anlamlıdır. Çünkü dielektrik kayıpları çok düşüktür. Buradaki seçim mantığı şudur: eğer devrede kapasite değerinin değişmemesi ve kaybın düşük kalması kritikse yalnızca küçük boyut peşinde koşmayız. Dielektrik kararlılığını öncelik yaparız. Şimdi yüksek kapasite yoğunluğu için kullanılan elektrolitik ailesine geçelim. Elektrolitik kondansatörler yüksek kapasite gerektiren uygulamalarda çok önemlidir. Alüminyum, elektrolitik kondansatörlerde dielektrik tabaka elektrokimyasal süreçle oluşur ve yüzey alanı artırılarak büyük kapasite değerleri elde edilir. Bu nedenle güç kaynaklarında doğrultma sonrası filtreleme, düşük frekanslı enerji tamponlama ve besleme hattı dalgalanmasını azaltma gibi görevlerde sıkça kullanılırlar. Fakat bedeli vardır. Bu elemanlar genellikle kutupludur. Artı ve eksi uçların doğru bağlanması gerekir. Ters bağlantı, yalıtkan tabakanın bozulmasına, kaçak akımın artmasına, ısınmaya ve güvenlik riski oluşturan arızalara neden olabilir. ESR de önemli bir parametredir. Dalgalı akım ESR üzerinde ısı üretir. Bu ısı ömrü kısaltabilir. Tantalum, kondansatörler yüksek kapasite yoğunluğu ve bazı koşullarda daha iyi kararlılık sağlayabilir. Fakat ani akım darbeleri, ters gerilim ve aşırı gerilim açısından dikkat ister. Özetle, elektrolitik ailesi çok iyi bir enerji deposudur. Ama hız, ömür, sıcaklık, kaçak ve güvenlik sınırlarıyla birlikte seçilmelidir. Elektrolitik ve tantalum kondansatörler yüksek kapasite sağlar. Ancak polarit, ömür, kaçak akım ve ESR nedeniyle dikkat ister. Özellikle güç kaynaklarında sadece mikrofarad değerine bakmak yeterli değildir. Katalogda ripple akımı, sıcaklık derecesi ve ömür bilgisi de değerlendirilmelidir. Şimdi bu fikri daha ileri götüren süper kondansatörlere bakalım. Süper kondansatörler, klasik kondansatörlere göre çok daha büyük kapasite değerleri sunar. Burada artık mikrofarad veya nanofarad değil, farad hatta daha büyük mertebeler konuşuruz. Bu büyük kapasite, iç yüzey alanının çok artırılması ve yükün elektrot-elektrolit arayüzünde depolanması gibi mekanizmalarla sağlanır. Süper kondansatörleri pil gibi düşünmek cazip olabilir. Fakat aralarında önemli farklar vardır. Piller, kimyasal enerji depolar ve genellikle daha yüksek enerji yoğunluğu sunar. Süper kondansatörler ise çok hızlı şarj deşarj olabilir ve yüksek güç darbeleri verebilir. Bu yüzden kısa süreli enerji tamponlama, bellek yedekleme, rejeneratif enerji yakalama ve güç darbelerini destekleme gibi uygulamalarda kullanılırlar. Ancak hücre gerilimleri genellikle düşüktür. Seri bağlama gerektiğinde gerilim dengeleme önem kazanır. Kaçak akım da klasik küçük kondansatörlere göre daha belirgin olabilir. Bu nedenle uzun süreli enerji saklama için her zaman pilin yerine geçmez. Süper kondansatörler bize şunu gösterir: kondansatör ailesi yalnızca sinyal devreleri için değil, enerji sistemleri için de önemli bir malzeme teknolojisidir. Şimdi sabit ve ayarlanabilir kapasite kavramlarına geçelim. Kondansatörleri kapasite değerine göre sabit ve ayarlanabilir olarak ayırabiliriz. Sabit, kondansatörlerde kapasite üretim aşamasında belirlenir ve kullanıcı tarafından değiştirilmesi beklenmez. Buna karşılık ayarlanabilir kondansatörlerde devrenin çalışması sırasında veya kalibrasyon aşamasında kapasite değiştirilebilir. Sol görseldeki variable kondansatörlerde hareketli ve sabit plaka grupları bulunur. Rotor hareket ettikçe plakaların birbirine bakan etkin alanı değişir. Alan değiştiği için kapasite de değişir.
Bu tür elemanlar özellikle eski radyo alıcılarında frekans ayarlama için kullanılmıştır. Ortadaki trimmer kondansatörler daha küçük ayar aralıkları sağlar ve genellikle tornavida ile bir kez kalibre edilip bırakılır. Varaktör ise mekanik değil, elektronik olarak ayarlanır. Ters polarmalı, PN ekleminde fakirleşmiş bölge genişliği gerilimle değişir. Bu da eklem kapasitesini değiştirir. Böylece gerilim kontrollü ayar yapılabilir. Burada önemli olan kapasitenin yalnızca pasif bir sabit sayı olmadığıdır. Bazı devrelerde kontrol edilebilir bir parametre haline gelir. Şimdi bağlantı yönü açısından çok önemli olan kutuplu ve kutupsuz ayrımını inceleyelim. Kutuplu ve kutupsuz ayrımı, kondansatör kullanımında en temel güvenlik konularından biridir. Kutupsuz kondansatörler devreye iki yönde de bağlanabilir. Seramik, film ve mika gibi birçok kondansatör bu gruptadır. Acil sinyal yollarında gerilimin işaret değiştirebildiği yerlerde kutupsuz kondansatör kullanmak genellikle daha uygundur. Kutuplu kondansatörlerde ise pozitif ve negatif uç belirlenmiştir. Alüminyum, elektrolitik ve tantalum kondansatörler bu grupta yaygındır. Bu elemanlar genellikle DC besleme filtrelerinde kullanılır. Çünkü bir uç diğerine göre sürekli daha yüksek potansiyelde kalır. Ekrandaki sembollerde kutupsuz kondansatör iki düz plaka ile gösterilirken kutuplu sembollerde artı işareti veya kavisli plaka gibi işaretler görülebilir. Gerçek komponent üzerinde de eksi şeridi, artı işareti veya bacak uzunluğu gibi bilgiler olabilir. Kural basit ama kritiktir. Devrede kondansatör üzerindeki gerilim yön değiştiriyorsa, kutuplu eleman kullanmadan önce çok dikkatli düşünmek gerekir. Ters bağlama ısınma, gaz çıkışı, patlama veya kalıcı hasar oluşturabilir. Şimdi bu bileşenlerin devrede hangi görevleri üstlendiğini uygulama haritasıyla görelim. Kondansatörlerin uygulama alanlarını işlev üzerinden okumak, doğru seçim yapmayı kolaylaştırır. Filtreleme uygulamasında amaç doğrultulmuş DC üzerindeki dalgalanmayı azaltmaktır. Kuplaj uygulamasında kondansatör AC işareti geçirirken DC çalışma noktasını bir sonraki kademeye taşımamaya yardım eder. Decoupling veya bypass görevinde ise kondansatör entegre devrenin çok yakınında yer alır ve ani akım ihtiyacını yerel olarak karşılayarak besleme hattındaki gürültüyü azaltır. Zamanlama devrelerinde RC çarpımı, gecikme veya frekans belirleyen temel parametre olur. Reaktif güç uygulamalarında kondansatörler faz kaymasını telafi etmek ve enerji alışverişini düzenlemek için kullanılır. Enerji depolama tarafında ise büyük elektrolitikler veya süper kondansatörler kısa süreli güç tamponu görevi görebilir. Alttaki seçim matrisi uygulama ile tipik teknoloji arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Örneğin güç filtrelemede elektrolitik ve seramik birlikte kullanılabilir. Hassas zamanlamada ise kararlı film veya C0G sınıfı seramik tercih edilir. Şimdi uygulama haritasından bir örneği detaylandıralım. Doğrultma sonrası filtreleme. Doğrultma devrelerinde kondansatörün en klasik görevlerinden biri filtrelemedir. Üstteki akışta AC girişin köprü doğrultucudan geçtiğini ve ardından filtre kondansatörüyle daha düzgün bir DC çıkışa dönüştüğünü görüyorsunuz. Kondansatör, yoksa çıkış tek yönlü olsa bile darbeli bir gerilimdir. Yani yük üzerinde sürekli yükselip alçalan bir dalga bulunur. Kondansatör eklendiğinde tepe anlarında şarj olur, tepe aralarında ise yükü besleyerek gerilimin çok hızlı düşmesini engeller. Bunu su deposu benzetmesiyle düşünebiliriz. Pompa aralıklı çalışsa bile depo çıkışı bir süre beslemeye devam eder. Alttaki yaklaşık ifade delta V yaklaşık A yük bölü F çarpı C şeklindedir. Yani yük akımı arttıkça ripple büyür. Frekans ve kapasite arttıkça ripple küçülür. Fakat kapasiteyi sınırsız büyütmek her zaman çözüm değildir. Çok büyük kapasitörler başlangıçta yüksek ani şarj akımları çekebilir, diyotları ve transformatörü zorlayabilir. Ayrıca ESR ve ripple current değerleri de hesaba katılmalıdır. Şimdi aynı kondansatör ailesinin dijital kartlardaki yerel besleme kararlılığı görevine, yani decoupling uygulamasına bakalım. Dijital ve analog devrelerde kondansatörlerin en yaygın kullanım alanlarından biri decoupling, yani besleme hattını yerel olarak kararlı tutmaktır. Sol tarafta bir entegre devrenin besleme hattına bağlanan iki kondansatör görüyorsunuz. Büyük, değerli kondansatör daha yavaş yük değişimlerinde enerji tamponu sağlar. Küçük, seramik kondansatör ise entegreye çok yakın yerleştirildiğinde hızlı anahtarlama akımlarını karşılar ve yüksek frekanslı gürültünün besleme hattına yayılmasını azaltır. Burada yerleşim çok önemlidir. Kondansatör uzakta olursa bağlantı yollarının endüktansı devreye girer ve yüksek frekansta beklenen fayda azalır. AC kuplajda ise kondansatör seri bağlanır. Amaç bir kademenin DC çalışma noktasını bir sonraki kademeye taşımadan değişen sinyal bileşenini geçirmek olabilir.
Bu durumda oluşan yüksek geçiren davranışın köşe frekansı yaklaşık f6 eşittir 1 bölü 2 p RCI şeklindedir. Yani kapasite ve giriş direnci birlikte sinyalin hangi frekanstan itibaren aktarılacağını belirler. Bu örnekler bize şunu gösterir. Kondansatör seçimi yalnızca hesap değil, aynı zamanda fiziksel yerleşim ve frekans davranışı problemidir. Şimdi pratik seçim sürecini sistematik bir akışa dönüştürelim. Kondansatör seçimini bir kontrol listesi gibi düşünmek hata riskini azaltır. İlk adım fonksiyondur. Bu eleman filtre mi yapacak, kuplaj mı yapacak, zaman sabiti mi belirleyecek, enerji mi depolayacak? Fonksiyon netleşmeden teknoloji seçmek çoğu zaman yanlış sonuç verir. İkinci adım değer ve toleranstır. Zamanlama veya filtre devrelerinde tolerans kritik olabilir. Güç filtresinde ise daha geniş tolerans kabul edilebilir. Üçüncü adım gerilimdir. Çalışma gerilimi, beklenen maksimum gerilimin üzerinde olmalı ve güvenilirlik için derating uygulanmalıdır. Dördüncü adım teknolojidir. Seramik, film, elektrolitik, tantalum veya süperkondansatör seçimi. Eser, kaçak akım, sıcaklık davranışı ve fiziksel boyutla birlikte değerlendirilir. Beşinci adım doğrulamadır. Ripple current, sıcaklık aralığı, ömür, paket ve yerleşim koşulları kontrol edilmelidir. Özellikle kutuplu kondansatörlerde devrede gerilimin yön değiştirmediğinden emin olmak gerekir. Alt tabloda farklı uygulamalar için tipik seçimler özetleniyor. Bu akışı kullanırsanız üzerinde doğru mikrofarad değeri yazan ama devre için yanlış teknoloji olan elemanları seçme ihtimaliniz azalır. Şimdi son pratik konuya geçelim. Test, arıza modları ve laboratuvar güvenliği. Kondansatör arızaları elektronik cihazlarda oldukça sık karşılaşılan problemlerdendir. Arıza her zaman tamamen patlama şeklinde görülmez. Kapasite kaybı olduğunda güç kaynağı filtresi yeterince enerji depolayamaz ve çıkış ripple değeri artar. Kısa devre arızasında ise kondansatör güç kaynağını zorlayabilir ve çevredeki elemanları da hasara sürükleyebilir. ESR'nin artması özellikle elektrolitik kondansatörlerde yaygındır. Eleman dışarıdan sağlam görünse bile yüksek dalgalanma akımında ısınabilir ve filtre performansı düşer. Kaçak akım arttığında ise kondansatörün depoladığı gerilim beklenenden hızlı azalır. Bu durum zamanlama ve enerji tutma devrelerini bozar. Görsel kontrol de önemlidir. Şişme, havalandırma kapağında açılma, elektrolit sızıntısı veya renk değişimi arıza göstergesi olabilir. Ölçüm yapmadan önce güvenlik kuralı çok nettir. Devrenin enerjisi kesilmeli, kondansatör uygun bir direnç üzerinden boşaltılmalı ve uç gerilimi ölçülerek doğrulanmalıdır. Değişim yapılacaksa yalnızca kapasite değil, çalışma gerilimi, sıcaklık sınıfı, ESR, kutup yönü ve fiziksel pakette uygun olmalıdır. Şimdi dersi toparlayıp ana çıkarımları netleştirelim. Bu dersin sonunda kondansatörü 3 seviyede düşünmemiz gerekiyor. Birinci seviye fiziksel yapıdır. 2 iletken plaka, arada dielektrik malzeme ve bu dielektrik içinde depolanan elektrik alan. Kapasite G eşittir Q bölü V ifadesiyle tanımlanır. Yani bir volt başına ne kadar yük depolanabildiğini gösterir. İkinci seviye devre davranışıdır. Zaman alanında kondansatör akımı I alt C eşittir C çarpı D alt C bölü DT bağıntısıyla açıklanır. Bu nedenle kondansatör gerilim değişimine tepki verir, sabit DC gerilimde ise ideal olarak akım geçirmez. RC devrelerinde tau eşittir R çarpı C zaman sabiti dolma ve boşalma hızını belirler. Frekans alanında ise X alt C eşittir 1 bölü 2 pi F C ifadesiyle kapasitif reaktans kullanırız. Frekans arttıkça kondansatörün ağısıya gösterdiği zorluk azalır. Üçüncü seviye malzeme ve teknoloji seçimidir. Seramik, film, elektrolitik, tantalum ve süper kondansatörler aynı sembolle gösterilse de ESR, kaçak akım, sıcaklık kararlılığı, gerilim dayanımı ve ömür açısından farklıdır. Bu yüzden iyi tasarım yalnızca kapasite değerini değil, uygulamanın gerektirdiği tüm sınırları birlikte kontrol eder. Bir sonraki derste bu depolama ve alan kavramını manyetik malzemeler ve indüktörler tarafına taşıyacağız. Katılımınız için teşekkürler. Sonraki derste görüşmek üzere.